Merhabalar efendim. Menopozdaki sorularınıza devam ediyoruz. Şimdi bazı kadınlara biz menopozda hormon tedavisi veriyoruz. Peki menopozda hormon tedavisiyle adet gördüğünüzde hamile kalma riskiniz var mı? 40-45 yaşından önce erken menopoza girdiyseniz ve biz size ilaçla adet gördürdüğümüzde %10 hamile kalma olasılığınız var. Yani korunmanız gerekiyor. Ama 45 yaşından sonra menopoza girdiyseniz ve o zaman biz size şunu soruyoruz. Yani hekiminize gittiğiniz zaman jinekoloğunuz size bunu soruyor. Adet görmek istiyor musun? İstemiyor musun? Çünkü bu çok önemli bir soru. Bazı kadınlar hani o aylık adeti çok önemsiyorlar. Onlara iyi geliyor. O adeti görmek kadınlığını yaşadığını hissettiriyor. Onun için bunu soruyoruz. Kadınlara psikolojik olarak adet görmek iyi geliyor. İşte bu kadınlara biz hormon tedavileri başlıyoruz ama 65 yaşında bir tane teyze vardı. Hala adet görmek istediğini söylüyor. Artık o kadara da gerek yok. İlk 10 yıl yeterli bizim için. Bizim bu gördürdüğümüz adet size suni bir adet, yani yapay bir adet. Yumurta üretimi yok ama adet kanını görmek psikolojik olarak kadına iyi geldiği için, kadını bu şekilde temsil ettiği için, rahatlıyorum diye kadınlar ifade ettiği için biz bu tedaviyi ilk 10 yıl verebiliyoruz. Yani bu gördüğünüz adetle hamile kalma olasılığınız 45 yaşından sonra ilk 2 yıl korunmak kaydıyla yoktur. Tedavide kullandığımız ilaçlar da şimdi adet görenle görmeyen arasındaki ilaçların dozları ve düzenleri değişiyor. Yani şöyle diyeyim, 45 yaşına girdin, menopoza girdin, hekime başvurdun. Biz hastaya soruyoruz, adet görmek istiyor musun, istemiyor musun? Hasta adet görmek istiyorsa biz ona göre ilacın dozunu ve düzenini ayarlıyoruz. Adet görmek istemiyorsa da ona göre dozunu ve düzenini ayarlıyoruz. Aslında kullandığımız ilaç temelde aynı. Niye 10 yıl kullanmalarını istiyoruz hastalarımızın? Çünkü östrojen bizim beyin sağlığımız için de gerekli, kalp damar sağlığımız için de gerekli. Kadınlar menopoza girdikten sonra kalp krizi daha fazla geçiriyorlar. Önceden menopoz öncesi dönemde erkeklerde kalp krizi fazlayken menopoz sonrası dönemde kadınlar erkeklerle yarışır. Hatta erkekleri geçer duruma geliyorlar kalp krizinde. Kalp damar sağlığı için gerekli, beyin sesi için gerekli, nöroplastisite için gerekli, kemik sağlığımız için gerekli, genital ve ürogenital sağlığımız için östrojen gerekli. Ve ilk 10 yıllık bu pencerede kullanmayı genellikle tavsiye ediyoruz. Bu sanal kanamayı 10 yıl süreyle hekiminize söyleyerek belirli rutin kontroller dahilinde işte yıllık kontrollerle, yıllık simir, meme muayenesi, gaytada gizli kan, işte kolesterol, hemogram vesaire birçok testi var bu işin. Hekiminizin yıllık sizi kontrolleriyle beraber 10 yıl süresince size sanal kanama, yapay kanama oluşturabiliyoruz. Ve bu kanamada hamile kalma riskiniz yok efendim. Yani ilk 2 yıl, 45 yaşından sonra 2 yıl ek koruma yaptıktan sonra tekrar korunmanıza gerek yok efendim. Diyelim ki bu videoyu izledin sevgili kadın. 50 yaşındasın. 5 yıldır da hormon kullanarak hala yapay adet kanaman var. Bu senin gibi kalabilirsin anlamına gelmiyor. Telaş yapma. Bu bizim oluşturduğumuz sanal bir kanama. Korunmaya gerek yok sevgili hanımlar. Bir de bana sorduğunuz bir şey daha var. Buraya eklemek istiyorum. Lokal östrojenin kullandığınız lokal östrojen kremlerin isimlerini verebilir misiniz diye. Türkiye'de çok sayıda bir preparat yok bununla ilgili. Östradiol diye satılan bir preparat var. Bir de Vagifem diye satılan bir preparat var. Biri tablet şeklinde, biri jel şeklinde. Ama ki bunları günlük kullanım çok tercih etmediğimiz bir durum. Hastanın simir testini, rahim duvarını, yumurtalıklarını, memesini, bazı kan değerlerini gördükten sonra hekim kontrolünde reçete edilerek alabileceğiniz ilaçlar. Siz mutlaka hekiminize gidin. Sizi muayene ettikten sonra ve hekiminiz sizi bazı tetkiklerinizi kontrol ettikten sonra bu ürünü reçete etmesi lazım ki alabilirsiniz. Hekiminize vajinal kuruluğum var, bir vajinal östrojen kullanabilir miyim diye sorarak bu ürünü talep edebilirsiniz. Bu şekilde kullanabilirsiniz efendim. Lokal östrojen vajinal kurulukta gerçekten de etkin çözümler sunuyor efendim. Dozunu, süresini, miktarını hekim kontrolüyle mutlaka karar vermeniz gerekiyor. Bir videonun daha sonuna geldik. Menopoz, cinsellik, kadın sağlığı, artık toplum olarak yaşlanıyoruz. Tüm dünyada yaşlanıyor. Sağlıklı ve
Uzun yaşamın sırlarından biri de sağlıklı cinsellik efendim. Özel yaşamınıza özen gösterin. Görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın.